Son duymaya hazır mısın bilmiyorum. Ama söyleyeceğim şey şu. Senin aradığın şey aşk değil. Senin aradığın şey seçilmek. Sen denilmesini istiyorsun. Sen yeterlisin denmesini. Her sabah saat 9.30'da uyanıyorum. Minik her zaman bacaklarımın arasında ya da battaniyemin altında yatar. Bazen Mio da gelir yanıma kendini sevdirmek için. Sonra yatağımı toplar toplamaz bilgisayarın başına geçerim ve günlük tamamlamam gereken görevleri ve işleri tamamlarım. Çünkü bir yerlerde, çok eskilerde sevgi koşullu hale geldi. İyisen, başarılıysan, işe yararsan sevilirsin diye kodlandın. Ve o günden sonra sen artık performans göstermeye başladın. En iyisi olmalıydın, en uyumlu, en akıllı, en sessiz. Böylece seçilirdin, böylece sevilirdin. Ve o yaralı çocuk hala içinde. Birinin onu görmesini bekliyor. Ben çalışırken bir süre sonra minik uyanır ve beni sürekli taciz eder. Kanepeyi tırmalar ve yuka ağacını patileriyle zorbalayıp tırmalar. Sonra ben çalışırken Mio ile kavga etmeye başlar. Benim ilgimi çekmek için ellerinden geleni yaparlar. Sonra tabii biraz onlarla oynarım ve zaman geçiririm. Sonra tekrar işimin başına dönerim. Bu sürede yine beni taciz etmeye devam ederler. Mio bilgisayarın üstünde yatmayı çok seviyor. Minikten kaçmak için sürekli bilgisayarın üstüne çıkar. Şimdi büyüdün ama hala o kodla yaşıyorsun. Aşk diyorsun ama aslında ona yarıyorsun. Ulaşılmaz insanlara aşık oluyorsun çünkü. Eğer seni onlar seçerse belki sonunda değerli hissedeceksin. Ama bu aşk değil. Bu aslında kendi içine gömdüğün o çocuğun feryadı. Gerçek aşk sessizdir. Kaos yaratmaz. Kalbini her gün yeniden kırmaz. Gerçek aşk seni kazanman gereken bir ödül gibi görmez. Seni olduğun halinle sever. Ve evet, bu sana sıkıcı gelebilir. Çünkü sinir sistemin huzura alışkın değil. Bu yüzden ilk adım yas tutmak. O küçük çocuğa üzülmek. O genç haline sarılmak. Sevilmek için şekilden şekle giren her halini onurlandırmak. Ve sonra unutmaya başlamak. Bir kadayı bilmem ne her şeyi yedim. Sonra bir mola verip manzarayı izliyor ve düşüncelere dalıyorum. Bir süre sonra Minik ve Mio sıkılıyor ve uykuya geçiyorlar. İşlerimin bir kısmını bitirdikten sonra kahvaltı için hazırlığa ve gündelik ev işlerini tamamlamak için harekete geçiyorum. Her gün 2 tane yumurta haşlıyorum kendime. Sonra kedilere de dün tavuk göğsü haşlamıştım. Onu veriyorum. Ama Mio pek yemek istemiyor. Yes. Sonra kedilerin kumunu temizlemek için bir market poşeti alıyorum ve kumu temizliyorum. Ve artık kişisel bakım vakti. Neredeyse 4 yıldır düzenli olarak bakım yapıyorum. Sevgiyi ödül gibi görmekten vazgeçmek. Seçilmeyi beklememek. Kendini seçmek. Yani sonunda benimle kalıyorum diyebilmek. Ve evet, bu kolay olmayacak. Huzur seni tedirgin edecek. Güvenli ilişkiler sana sahte gelecek. Ama dayan. Çünkü bu defa aşk bir savaştan değil, kendinle barıştan geçiyor. Ve biri seni olduğun halinle sevdiğinde utanmadan ağlayabileceksin. Çünkü ilk defa seçilmeden de sevilebildiğini göreceksin. Artık seçilmeyi beklemiyorsun. Artık peşinden koşmuyorsun. Artık kendine soruyorsun. Bu kişi bana iyi geliyor mu? Ben bu sevgide kendim olabiliyor muyum? Çünkü artık oyundan çıktın. Artık bir başkasının sevgisine değil, kendine sadıksın. Burada sizlere biraz kendi deneyimlerimden ve size faydası olabileceğini düşündüğüm şeylerden bahsedeceğim. Aslında buradaki temel düzenli olarak cildi temizlemek, nemlendirmek ve güneşten korumak. Onun dışındaki her şey cilt endüstrisinin bir para kazanma taktiği. Sabah rutinimin ilk adımı olarak su bazlı bir yüz temizleyiciyle cildimi temizliyorum. Ve sonrasında cildimi bir güzel nemlendiriyorum. Önceden C vitamini de kullanıyordum ama cildime iyi gelen ve sivilce yapmayan bir C vitamini bulamadım. Biri seni terk ettiğinde artık yıkılmıyorsun. Çünkü artık sevginin merkezi bir başkası değil, sensin.
Sen kendinden nefret etmiyorsun. Sadece kendini henüz tanımıyorsun. Çünkü yıllarca hayatta kalmak için bir maske taktın. İşe yaradı, seni korudu. Ama şimdi seni boğuyor. Gerçek sen içeride bir yerlerde ve artık o seni duymak istiyor. Ben kimim bu maskenin altında? Ben ne istiyorum? Ne hissediyorum? Neye kızıyorum aslında? Sen o sessiz çocuksun. İçinde hala konuşamamış, susturulmuş, bastırılmış bir çocuk var. Ve sen onu hala görmezden geliyorsun. Ama artık yeter. O çocuğun yasını tutmalısın. Birileri onu koruyamadı, anlayamadı, sevmeyi beceremedi. Sen yapabilirsin. Çünkü gerçek sevgi, öz sevgi. Bir his değildir, bir eylemdir. Ve sen artık kendin için eyleme geçiyorsun. 30 yaşıma geldiğim için artık babamın genetiği de sağ olsun saçları biraz seyreldiler. Saçlarımı güçlendirmek için minoksidil kullanıyorum. Ve bu rutini sabah ve akşam olmak üzere 2 defa tekrarlıyorum. Genetik dökülmeye sahip insanların ömür boyu kullanması gerekiyor arkadaşlar bunu. Bıraktığınızda saçlarınız tekrar eski haline dönüyor ve dökülmeniz devam ediyor maalesef. O yüzden yeni bir tedavi çıkana kadar ömür boyu kullanmalıyız. Sonrasında günlük tamamlamam gerekli olan işleri tamamlamak için önce kedoların mama ve sularına bakıyorum. Ve bulaşık kaldıysa onları da aradan çıkartıyorum. Sonra çöp varsa çöpü çıkartıyorum. Ve bu sırada kedolar neredeyse tüm hareketlerimi takip ediyorlar ve beni izliyorlar. Kendini sevmek, içindeki sesleri susturmak değil, hangisinin sevgiden, hangisinin korkudan geldiğini ayırt etmeyi öğrenmektir. Her gün kendine küçük bir alan aç. Sadece ben bugün nasılım diye sor. Sesini kaydet, yaz, düşün. Tıpkı aşık olduğun birini tanımaya çalışıyor gibi. Merak et kendini. Ve sonra kendine ebeveyn ol. Seni durmadan eleştiren o iç ses var ya, artık onu doyurma. Onu aç bırak. Ve kahvaltı için Merve'ye Pierre olarak çok güzel bir granola gelmiş. Onu denemek istedim. Ve ben badem sütünü çok seviyorum. Beni normal süt gerçekten şişiriyor ve bu badem sütünü kullandığımdan beri çok iyi hissediyorum. Gerçekten çok lezzetliymiş. Sonra genelde kahvaltı için uğraşmak istemediğimden ve vaktim olmadığı zamanlarda kendime ve Merve'ye tost hazırlıyorum. Yağlı bir tost, yağlı bir dost. Yanına da 2 tane yumurta haşlarım her gün. Her zaman kahvaltımı büyük bir huşu ve evren sorgusu içinde yaptıktan sonra Mini görüyorum ve dikkatim dağılıyor. Sonra vitamin vakti geldi tabii ki. Şimdi sizler de soracaksınız ki bu kadar lanet olası vitamini ne yapıyorsun dostum? Sizler de hissediyorsunuzdur ki hem psikolojik hem de fizyolojik olarak çok yorgun ve ağır hissediyoruz. Ve aslında çok vitamin eksikliğimiz var. Ve bunları günümüzdeki besinlerin besin oranı çok düşük ve yetersiz olduğu için bu takviye gıdalarla karşılamak zorundayız aslında. En temel takviyelerden probiyotik ve B12, güneş vitamini, omega 3 yağı ve magnezyum vitaminlerini her insanın alması gerekiyor aslında. Vitaminlerimi aldıktan sonra bir süre kitap okumaya başlıyorum. İçinde bulunduğumuz çağda bir şeylere odaklanmak çok zor. Anksiyete, korkular, insanlarla olan iletişimlerimiz, ekonomi, ülkemizin durumu derken sosyal medyanın beynimizin dopamin ve serotoninin mahvetmesiyle birlikte çok zorlaşıyor. Ama ben her şeye rağmen odamı arttırmak için kitap okumaya dikkat ediyorum. Kendini şefkatle besle. Kabul et. Bu yolculuk kolay değil. Ama özgürlük sahte uyumdan çok daha değerli. Kendin olmaya başladığında bazı insanlar gidecek ama huzur gelecek. Ve o zaman şunları anlayacaksın. Sen asla fazla değildin. Sadece seni göremeyen insanların yanındaydın. Ama şimdi artık sen kendini görüyorsun. Ve bu her şeyin başlangıcı. Öğle sonrası kedolar uyku moduna geçiyorlar. Sonra kısa bir moladan sonra tekrar PC başına geçip sabah notlarımı yazmaya koyuluyorum. Ve bu süreçte kediler tekrar beni tacize başlıyorlar. Minik her zaman bu şekilde onunla ilgilenmem ve yaş mama vermem için buraya yatar. Ve ekranın karşısında bekler. Hayatıma kattığım mükemmel bir rutinden bahsedeceğim sizlere. Sabah notları. Bu rutinin bana çok büyük faydaları oldu. Zihninizi boşaltıyorsunuz,
Duygularınızı fark ediyorsunuz, odaklanmanız artıyor, kendinizi çok daha iyi tanıyorsunuz ve yaratıcılığınız artıyor. Burada duygularımızı bastırmak yerine hissettiklerimizi anlamlandırıyoruz aslında. Bu rutini neredeyse 1 yıldır uyguluyorum ve bana gerçekten çok büyük faydaları oldu. Bilgisayar başında kaldığım süreçte kedolar yanımdan asla ayrılmıyor ve ilgi ve sevgi alabilmek için sürekli beni taciz ediyorlar. Mio, PC üstünde her zaman bu şekilde yatar ve onu bir arabe gibi çekmeye karar veriyorum. Birkaç video ve edit işleriyle ilgilendikten sonra Merve ile birlikte akşam yemeğini yiyoruz. Bugün çok yoğun olduğumuz için dışarıdan yemek söylemeye karar vermiştik. Yemekten sonra kalan takviyelerimi de alıyorum ve kedolar dışarı çıkacağımı anlayıp hemen harekete geçiyorlar. Günlük rutinler sonrası dışarı çıkmak ve kafa dağıtmak, kendinle ilgilenmek, sevgi depomuzu doldurmak için çok önemli şeylerden birisi. Sevgi deposu nedir derseniz aslında bir arabanın bir noktadan bir noktaya gitmek için benzine ihtiyacı varsa bizim de aynı şekilde bu depoyu doldurmamız gerekiyor. Ve bu depoda kendimize ayırdığımız ilgi ve şefkat de oluyor. Dışarıda zaman geçirmek, sevdiğim bir şey yemek, kendinle konuşmak vesaire. Sonra Merve ile kahve içmeye gidiyoruz. Bu videoyu boykot olaylarından çok önce çekmiştim. Kahvemizi bitirdikten sonra Büşra canının patates çektiğini söylüyor. Ve ben de neden kumpir yemeye gitmiyoruz diyorum. Ve o sırada Tuna geliyor ve bizi arabasıyla kumpirciye götürüyor. Hayatta böyle spontan, planlanmadan verilen kararlarla yapılan şeylerden çok keyif alıyorum. Zaten hayatta bence en büyük keyif aldığımız şeyler de böyle zamanlarda yaşanıyor. Kanka ya çekemedim. Ve eve döndükten sonra spor yapmam gerektiğini hatırlıyorum. Ben neredeyse 3 senedir düzenli olarak evde spor yapıyorum. Ve gerçekten hem fiziksel hem de zihinsel olarak bunun faydasını görüyorum. Bu sporun irademe çok büyük katkıları oldu. 2 günde bir belirlediğim bir uygulama var. Onunla birlikte o günün spor hareketlerini yapıyorum. Bazen işlerden ve dışarıda geçirdiğimiz vakitlerden dolayı geç saatlere kalıyor. Ama her şeye rağmen sporumu tamamlıyorum. Bu aralar hayatımda çok büyük farkındalıklar ve değişimler yaşıyorum. Bu zamana kadar hep çizim yapmak istemiştim. Ve neden öğrenmek için başlamayayım ki dedim. Ve ben her zaman kendimi internetten bir şeyler izleyerek ya da kitap okuyarak eğittim. İnternetten bir çizim programı buldum ve ona başladım. Elimden geldiğince her gün o çizelgede bir çizim yapmaya başladım. Ve bu gerçekten çok iyi hissettirdi. Ve neden bugüne kadar bunu ben yapmadım dedim kendi kendime. Çizimlerimi tamamladıktan sonra uyumadan önce kişisel bakım vakti. Cilt bakımı için bir güzel yüzümü temizliyorum ve nemlendiricimi sürdükten sonra retinol kullanıyorum. Ben neredeyse 3 senedir retinol kullanıyorum ve gerçekten düzenli kullandığınızda retinol cildinizi parlatıyor. Gözenekleriniz küçülüyor ve sivilceleri yok ediyor. Gerçekten çok faydasını gördüm. Sonra tabii ki saçlarıma tekrar minoxidil sıkıyorum ve bugünkü rutinimi tamamlıyorum. Yine gördüğünüz gibi Mio, Batman gibi gece izliyor. Son olarak uyumadan önce kitap okumayı çok seviyorum. Okuduğum kitap zihnimi dağıtıyor ve bir süreden sonra zihnim yoruluyor. Ve sonrasında istemeden uyku moduna geçiyorum. Evet arkadaşlar, bir günlük rutinim bu şekildeydi. Beni bu zamana kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.